Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz estetik diş hekimi Cem Niş. Cem Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok uzaklardan geldiniz. Ayağınıza sağlık. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam son yıllarda çok popüler olan bir konu var. Hollywood gülüşü. Nedir bu Hollywood gülüşü? Gülüş tasarımı ile arasındaki fark nedir? Hollywood gülüşü bildiğiniz gibi Hollywood starlarının güldüğünde bütün ağzındaki dişlerin ebat olarak da biraz abartılı olarak yapılan bir uygulama yani. Çünkü starlar görselliğe önem veriyor ve televizyon ekranlarında olduğu için gülüşlerinin biraz daha dominant olması gerekiyor. Bu yüzden dolayı Hollywood smile dediğimiz fazla kişiye çok daha ön planda olduğu bir gülüş tasarımı. Gülüş tasarımı dediğimiz konuda ise hastaya kişisel olarak yüz hatlarına, gülme hattına uygun bir uygulama. Çünkü her hasta tabii ki Hollywood starları gibi ekran başında olmayacağı için abartılı dişlerinde olmasını istemiyor. İsteyenlere de gülüşünde ön planda olan dişler yapılıyor. Peki sadece burada dişlerin büyüklüğü mü yoksa renkleri de gülüş tasarımıyla Hollywood gülüşünde farklı mı? Yani belki daha açık. Tabii ki şimdi Hollywood gülüşü dediğimizde daha beyaz. Biliş dediğimiz skalamızın, porselen tozumuzun en açık olan rengi beyaz. Daha opak ve daha beyaz bir gülüş. Diğer kişisel olarak gülüş tasarladığımız vakalarda hastanın ten rengine uygun bir renk alıyoruz ve daha naturallik ön planda tutuluyor. Peki hocam dijital gülüş tasarımı nedir? Hastaya ve diş hekimine olan avantajları nelerdir? Biraz da dijital olarak bu konudan bahseder misiniz? Dijital gülüş tasarımı kullandığımız bir program aslında. Bize gelen hastaların fotoğrafları, yüz, ağız içi ve gülüş fotoğrafları çekilerek bu program içerisine aktarılıyor. Daha sonra hastalara bir gülüş tasarımı yapılıyor. Ama burada önemli bir detay var. Hastaya sunduğumuz gülüş tasarımını ne kadar gerçekleştirebiliyoruz? Bu çok önemli çünkü bana gelen bazı hastalarda yaşamış oldukları problemlerden söz edeceğim. Yapılan gülüş tasarımıyla uygulama sonrası elde edilen sonucun aynı olmaması. Bu da tabii ki bu programların dediğim gibi yani internetin iyi kullanımı ve kötü kullanımı gibi. Evet. Gülüş tasarımı programlarında da iyi kullanım ve kötü kullanım diye bir şey var bence. Çünkü yapılan çalışmaları biz hekim olarak hastaya gösteriyoruz. Fakat teknisyen olarak yapılan tasarımın ne kadar realize edilebileceği. Mesela ben diş teknisyeni de olduğum için yaptığım çalışmalarda teknisyen olarak da bunu ne kadar gerçekleştirebileceğimin de öngörüsüne sahip olduğum için bende böyle bir problem yaşanmıyor açıkçası. Dediğim gibi gülüş tasarımı yaptıktan sonra hastaya gösteriyoruz. Eğer her şey onaylandıktan sonra her şey onaylanıyorsa bu sefer tedavi süreci başlıyor. Bu şekilde sonra laboratuvara işlemler geçiyor. Laboratuvarda da dizayn tasarımlar yapılarak yine dijital ortamda restorasyonlarımız çalışılıyor, provalar yapılıyor. Eğer her şeyden memnunsak dişleri yapıştırıyoruz ve hastaya yeni gülüşüyle. Hocam tam da oraya girmek istiyorum. Şimdi öncelikle Hollywood gülüşüyle gülüş tasarımını bahsettiniz. Dijital olarak planlamanızı da bahsettiniz. Peki tedavide hangi seçenekleriniz var? Yani bu uygulamalar için neler yapılıyor hastalara? Hangi tip uygulamalar yapılıyor? Şimdi gülüş tasarımını estetik olarak da kullanabiliyoruz. Ağzında diş olmayan vakalarda da kullanabiliyoruz. İmplant çalışmaları öncesi bir öngörü olarak hastaya yine hastanın herhangi bir dişi olmasa da yine bu programları kullanarak hastaya bir
tasarım, gülüş tasarımı gösterebiliyoruz. Peki tedavide neler kullanıyorsunuz? Yani protezler mi kullanıyorsunuz yoksa ortodontik bir tedavi mi planlıyorsunuz yoksa sadece bir bleachingle mi bu sonuca ulaşıyorsunuz? Bu sonuca ulaşmak için hangi tedavi yöntemlerini kullanıyorsunuz? Mesela kimisinde diş etinde problem var, kimisinde dişin şeklinde problem var. Neler yapıyorsunuz yani? Evet. Zaten programı atmadan önce bütün gülüş tasarımını, analizlerini yapıyoruz. Hastada eğer diş eti gülmesi, gamesimal dediğimiz diş eti gülmesi varsa gingivoplasti işlemi yaparak diş eti seviyelerini daha yukarı kaldırıyoruz. Eğer hastada estetik, çarpışıklık problemi varsa ortodontik şekilde değerlendirerek yine dijital ortamda yaptığımız şeffaf plaklarla hastanın çarpışıklıklarını düzenleyebiliyoruz. Lamina venerler yapabiliyoruz. Kronlar yapıyoruz. Komple diş eksikliği olan vakalarda da yine aynı şekilde dizaynı yapabiliyoruz. Peki bonding gibi böyle uygulamalar da gerçekleştiriyor musunuz? Bonding uygulamaları. Tabii şimdi hastanın yaşına, diş yapısına göre de minimal olarak değerlendirerek hangi tedavi uygulamanın doğru olduğunu analiz yapıyoruz. Ondan sonra laminaları bonding uygulaması dediğimiz kompozit. Bu uygulamaları yine lamina olarak da hastaya yapabiliyoruz. Peki bu uygulamalar zor mudur, ağrılı mıdır hasta için? Aslında bu uygulamalar en kolay olan uygulamalar. Çünkü anestezi bile vermeden hastaya çarpışıklığı olsun, dişlerde kırıklıkları olsun, bunları direkt hastanın ağzına direkt olarak uygulayabiliyoruz. Peki kron uygulamanız gerekiyorsa eğer hastaya bunu yine ofis şartlarında mı yoksa ameliyathane koşulları mesela bütün ağzında tüm restorasyon istedi, full mouth restorasyon istedi. Böyle bir hasta için genel anestezi mi kullanıyorsunuz yoksa lokal mi yapıyorsunuz? Genel olarak tabii ki yani dental fobisi çok aşırı olmayan vakalarda lokal anesteziyle bütün işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Peki böyle bir uygulama yani total bir ağız restorasyonu da böyle bir gülüş tasarım planladığınız bir hasta ne kadar süresini ayırmalı sizin için? Bize gelen hastalarda bir dijital tasarım için sadece hastaya sunduğumuz 10 dakikalık bir süreç. Bundan sonraki aşamada hastanın işlemlere başladıktan sonra 1 ila 2 hafta arasında restorasyonlarını laboratuvar ortamlarında yapabiliyoruz. Eğer indirekt olarak laboratuvarla birlikte çalışacaksak. Fakat aynı gün içerisinde de estetik çalışmalar yapabiliyoruz tabii. Burada milling machine dediğimiz kazıma aletleriyle, prefabrik bloklarla hasta bize sabah geldiğinde diş kesimlerini yapıp venerlerini, kronlarını artık hangi restorasyon tipi ise makinalarda kazıyarak bunları hastaya akşama kadar hazır edip akşamda bitirebiliyoruz gün içerisinde. Yani bir gün içerisinde bile bir kişiye gülüş tasarımı yapıp Tabii, dizayn edebilecek yapılıp- teknolojiye sahipsiniz. Evet, evet. Çok güzel. Peki tedavi oldu kişi. Sonrasında nelere dikkat etmesi gerekir? Normal restorasyon çalışmalarından sonra hasta günlük ağız hijyenine yine normal kendi dişleri gibi devam etmeli. Peki hasta eğer ortodontik bir tedavi planlıyorsanız yani çapraşık dişleri var ise bu hastalarda ortodontiyle mi gitmeyi tercih ediyorsunuz yoksa bir zirkon kronlarla mı tedavi etmeyi tercih ediyorsunuz? Şimdi hastayı değerlendirirken çarpışıklık olan vakalarda tabii ki ortodonti bizim ilk aklımıza gelen tedavi yöntemi. Burada da diş çarpışıklığının ne seviyede olduğu çok önemli. Çünkü tel tedavisi de uygulayabiliyoruz. Invisalign dediğimiz şeffaf plaklarla da bu çarpışıklıkları düzeltebiliyoruz. Invisalign'larda ki konfor biraz daha iyi. Çünkü ağzında kimi vakalar ağızlarında tel olmalarını istemiyor. Bu hastalarda eğer mümkünse şeffaf plaklar görüntü olarak da daha hem kullanım olarak da daha rahat olabiliyor. Peki bu süreci biraz uzatıyor ama değil mi? Süreç olarak biraz daha uzayabiliyor. Ne kadar uzuyor mesela? Yani bunu tel tedavisi biraz daha agresif bir aşama olduğu için çünkü şeffaf plakların plastikten olduğu için onların düzeltme aşamaları tabii biraz daha yani torklama dediğimiz
aşamaları biraz daha yavaş oluyor. Tedavi süreci uzuyor fakat kullanım olarak hasta ağzında şeffaf olduğu için normal herhangi bir tedavi altında değilmiş gibi gözükebiliyor. Peki uzaktan gelen bir hasta için ne kadar sıklıkla size başvurması gerekir? Çünkü gülüş tasarımında aslında diş hekimliğinin bütün parametreler işin içerisine giriyor anladığım kadarıyla. İmplant gerekiyorsa implant yapıyorsunuz. İşte ortodonti gerekirse ortodonti yapıyorsunuz. Kron ya da vener kullanmak gerekirse onları kullanıyorsunuz. Peki ortodontik tedavi planladığınız bir hastanın kaç defa size gelip gitmesi gerekiyor? Çünkü en uzun süreç bu galiba. Evet, ortodontide tel tedavisi uygulamışsak ayda bir rutin kontrolleri var. Şeffaf plaklarda yurt dışı hastalarını zaten tel tedavisini kabul etmiyoruz. Çünkü kontrol gelmesi. aşamaları zor oluyor. Ama eğer Invisalign dediğimiz şeffaf plaklarla biz bunları yapabiliyorsak hastaya zaten paket halinde komple o şeffaf plaklarını yanına veriyoruz ve tedavi bitene kadar kendi olduğu ülkede kullanıp tedavi sonrasında, tedavi bittikten sonra kliniğimize geldiğinde kontrollerini yapıyoruz. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz güzel ve detaylı bilgiler için. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz estetik diş hekimi Cem Niş idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.